Evet, şimdi günümüze indirgeyecek olursak dakı genelde kadınlar yapıyor ama dakın bir de köklü bir tarihi var. Tam olarak çıkış noktası bilinmiyor. Yani ilk olarak kimler kullandı, kimler ne için çıkardı tam olarak bilmiyoruz ama şu an Göbekli Tepe'ye kadar da gidebiliyor. Hani gidebilir diyebiliriz çünkü Göbekli Tepe'de çıkan taşların üzerine çıkaran birkaç motif birebir şu an işte teyzelerimizin bedenlerine işlediği motiflerle aynı. O anlamda bir de Urfa'da da çok yoğun bir dak kültürü var yani biliyorsunuz. O anlamda bağlantı kurabiliyoruz yani en azından kendim öyle düşünüyorum. Bence en az 12 bin yıllık bir geçmişi olan köklü bir gelenek ve bugüne kadar gelebilmiş. Yapım tekniği anlamında ve motiflere verilen anlam anlamında çok böyle mesela farklı bir gelenek. Önceki dönemlerde dövmeyi genelde kareçiler yapar. Kareçiler kimlerdir? Bölgede daha önce gezgin topluluklar kareçilerdir. Bunu meslek olarak yaparlar. İşte dövmeyi nerede, ne zaman, hangi tarihte, dövmede kullanılan malzemeleri çok iyi bilirler. Bunu neyin karşılığında yaparlar? Buğday, un karşılığında yaparlar. Aynı zamanda kareçiler çok iyi diş ustası ve elek ustasıdır kareçiler. Ama daha da önceleri hemen hemen her köyde dekkakeler vardı. Dekkake ne demek? Dekkake dövmeyi kadın yapıyorsa dekkake deniliyor. Bunlar Arapça sözcüklerdi söyleyeceklerim. Dövmeyi erkek yapıyorsa dekkaktır. Dövülen erkekse metkuktur. Dövülen kadınsa metkukedir. Yani hemen hemen her yerde, her köyde böyle tabii dekkakeler daha fazla. Neden daha fazla? Çünkü dövmeyi kadınlar daha fazla yaparlardı. Ama günümüzde maalesef ne dekkake kaldı ne dekkak kaldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir 10 sene sonra hiçbir dövmeli kadını göremeyeceksiniz. Yörede çok yaygınken ama o zaman zaten dövmeyi yapmayan kişilere erkek gözüyle bakılıyor. Yani mutlaka herkes dövmelidir. Hatta dövmeli kadınların başlık parası bile daha yüksektir. Ben bu mesleğe, daha doğrusu bu sanata başlamadan önce annem 60 sene boyunca insan bedenlerine dek yaptı. Ve bu dekin şöyle bir şey vardır, bütün herkes yapamaz aslında, bu bir ritüel diyorum ben buna. Yapan kadının hiç erkek kardeşi olmayacak ve elden ele geçen bir ritüel bu. Ve annemin hiç erkek kardeşi yok ve onun için insan bedeninin romatizma için gelen hastalara dek yaptı insanlara. Ve ben 2007'den beri bu dekle uğraşıyorum. Tabii ki somut olmayan kültürel miras çerçevesinde bu da bir konu olduğunu biliyorum. Dek kültürünün bölgedeki simgesel ifadesi, simgesel anlatımı birçok açıdan gözümüze çarpıyor tabii ki. Şunu biliyorum, yani 2003'te sahaya geldiğim zaman da bu dek kültürünün taşıyıcıları olan birçok kadınla tanıştım o dönem. Ve onlarla ilgili sorularım da oldu dönemsel olarak. İşte o simgelerin daha çok böyle işte Arap kültürünün etkileşimiyle bir bu. İkincisi kadınların kendilerini daha özel ve özgün hissettikleri zamanlarda, dönemlerde ve toplumsal anlamda hani işte farklı aşiret yapıları olan özellikle o farklı aşiretlerde yer alan kadınların kendilerine göre simgesel bazı şeyleri, bazı simgeleri seçerek dek yaptırdıklarını, anlattıklarını duydum.